Xiaomi akıllı su ısıtıcımızın kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Evet, kutumuz açtık ancak kutu bakın şuradan sanki su ısıtıcının bir parçası görünüyor gibi. Çok sağlıklı bir şekilde kutulanmamış ve kutu hasar görmüş gibi görünüyor. Hiç de temiz bir görüntüsü yok. İnşallah ürün zarar görmemiştir. Birazdan göreceğiz. Evet, dışarı çıkan parçası fişin ucuymuş. Herhangi bir zarar da görmemiş. Kettle'da bir sıkıntı görünmüyor. Evet, koruma köpüklerinde bir sıkıntı görünmüyor. Kullanım kılavuzu biraz ezik. Yani satıcı kutuya hiçbir özen göstermemiş. Satıcı bilgilerini şu an ekranda görüyorsunuz. Possible isimli bir mağaza. Tabi bu isimler değişebiliyor. O yüzden ticaret ünvanını da koydum. Bunlar müşterilere açık olan bilgiler. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ki bu satıcıya karşı bilgili olunsun. Kargo oldukça güzel sarılmıştı. Ona hiçbir şey demiyorum. Size zaten açarken gördünüz. Ancak kutu perişandı. Yamuk, yumuk, delik. Fişin ucu kenardan çıkmış. Fiş kendi yuvasına sarılı olması gerekirken sarılı değil. Dağınık. Fakat cihazda herhangi bir hasar, problem yoktu. Cihaz temizdi ama sanki daha önceden açılmış, tekrar toplanmış bir izlenim vardı. Zaten Çin için üretilen model olduğu için fişi bize uygun değildi. Kutu açılmış. Bizim fişlere, prizlere uygun olması için gerekli aparat konmuş, kapatılmış. Bari adam bir kabloyu sarar, şöyle özenli bir paketleme yapar. Yani bu kadar özensiz bir kutu uzun zamandır ilk defa görüyorum. Türkçe kullanım kılavuzu da yok. Sanki yurt dışından direkt ithal edilip getirilmiş gibi. Bunlar tabii eksi puanlar. Satıcıyı değerlendirirken bunları göz önüne alacağız. Yani kutu bir kere yamuk yumuktu. Sanki buraya yok ikinci ele düşer falan diye bir uyarı yazmışlar. Şöyle göstereyim. Uyarı yazılmış ama zaten bu kutu daha önce açılmış yani. Açılmış olduğu kadar belli ki kutunun. Üzerine bir tane kağıt yapıştırmayla bu olmuyor. Eğer bir sorun çıkarsa bu da bizim için bir delil olacaktır bu kamera olayı. Satıcıya düşük puan olarak geri dönecek bu. Yani daha önceden açılmış bir ürün. Kullanılmış mı değil mi onu bilmiyorum. Ama ürün temiz görünüyor. Üründe bir sıkıntı görünmüyor. Evet, enerjiyi aldığı kısım. Biraz şüphelendiğim için şimdi iyice her tarafını inceliyorum. Bir şey var mı diye. Evet, bir sıkıntı görünmüyor. Cihaz temiz. Biz niye bunu tercih ettik? Bir araştırma okudum, denk geldim. Bu su ısıtıcıları, bunun gibi böyle gıdada kullanılan, ısınan ürünlerde eğer plastik parça suyla temas ediyorsa mikroplastikler mutlaka suyun içine geçiyor maalesef. Ve ülkemizde kullanılan kettle'ların büyük bir kısmı, hatta kahve yapıcıların, çaycıların büyük bir kısmında suyla temas eden plastikler var. Su ısıtıcılardaki mikroplastiklerle ilgili bir araştırma var. Nature.com'da bu kayıt altına alınmış. Tabi burada araştırmayı göstermiyor. Özellikle mama yaparken sürekli sıcak su ihtiyacında bu kettle'lar kullanılıyor. Bunlarla ilgili bir araştırma söz konusu. Bu araştırmanın sonucu Temiz Mekan sitesinde var. Eğer kullandığınız su ısıtıcısında plastik varsa 1 litre suya 10 milyondan fazla mikroplastik karışabiliyor. Araştırmada ayrıca bir fincan çayın 3 milyondan fazla mikroplastik parçacık içerebileceğini, plastik harici maddeden yapılmış ısıtıcıda demlenmesi önemli tavsiye ediliyor. Yani kullandığınız ısıtıcılarda suya değen bir plastik varsa bu silikon bir conta olabilir, kapağı olabilir, suyun seviyesini gösteren plastik olabilir. Yani plastikle ısınan kısmın suyun kesinlikle temas etmemesi gerekiyor. Bununla ilgili önemli bir araştırma. Yani beklenenden çok daha fazla plastik suya karışıyor bu araştırmada ortaya çıkan. Dolayısıyla epeydir kettle araştırıyoruz. Yurt dışında plastik free diye satılan kettle'lar var. Onlardan bile stok bulamadık. Suyla temas eden yüzeyinde kesinlikle plastik olmayan, cam olan veya çelik olan kettle aradık. AVM'leri gezdik, mağazaları gezdik. Mutlaka bir tarafında genellikle de ya kapağı plastik oluyor ya şuradaki su miktarını gösteren kısım plastik oluyor. Bunda yok da olanlarda. Yani oraya sonuçta o su giriyor. Veya diyelim hiçbir tarafında yok. Şuradaki kulpun bağlandığı kısımda
conta silikon conta oluyor. Orada plastik oluyor. Yani dolayısıyla illaki bir plastik oluyor. %90 bu şekilde kettle'lar. Bunlar da suyu ısıttığınızda içtiğiniz suya karışan mikroplastik demek. Birkaç tane ürün bulduk. Çok sınırlı sayıda ürün bulduk. Zaten Xiaomi tasarıma önem veren bir firma. Bunu dikkate almışlar. Hatta bakın kapak şu kadar açılmasının sebebi ani buharla yanıkları önleme. İsterseniz biraz daha açabiliyorsunuz bu şekilde. Yani 70-80 derecelik bir açıyla açılıyor ve buhardaki yanmaya karşı sizi koruyor. Suya değen bakın her tarafı, iç taraf, cihazın içi tamamen metal. Hiçbir conta, silikon, plastik suyla temas etmiyor. Tekrar burada araya giriyorum. Siyah bir nokta gibi görünen kettle'ın içindeki ısıyı ölçen aparat. O da metal. Kettle'ın içindeki suyun ısısını ölçüyor. Çift katmanlı çelik. Yani ısındığında dışarısı ısınmıyor. Aynı termoslar gibi. Bu da büyük avantaj. Ayrıca akıllı bir cihaz. Telefonla kontrol edebiliyorsunuz. Sıcaklık derecelerini ayarlayabiliyorsunuz. Sıcak kalma süresini de ayarlayabiliyorsunuz. Evet, içinde şu an görüyorsunuz leke görünüyor. İçindeki lekelerden çok basit bir şekilde kurtulduk. Beyaz sirkeyi 1 saat bekletin diyor. İnternetten bulduğumuz kullanım kılavuzunu şu an ekranda ilgili kısmında görüyorsunuz. Fakat birkaç dakika içinde o lekeler kayboluyor. Şimdi test edeceğiz. Düşündük. Cihaz temiz görünüyor. Eğer çalışmasında da problem yoksa kullanmaya karar verdik. Problem çıkarsa tabii ki iade edeceğiz. Şimdi 1,5 litre su doldurduk. Ne kadar sürede kaynatacak ona bakacağız. Fişe taktık. Şimdi ilk defa biraz kapağı sert kapanıyor. Cihazı oturtuyoruz. Çok rahat bir şekilde oturdu. Ve bakın 21 derece diyor. Bir taraftan da uygulamaya bağlamaya çalışacağım. Uygulamayı yükledim. Uygulama olayı ise tam bir muamma. Kesinlikle Mi Home uygulaması cihazı görmüyor. Çünkü ürün Çin bölgesi için üretilmiş bir ürün. Mi Home uygulaması sizin bölgenizi anladığı için cihaz kesinlikle Bluetooth'tan bağlanmıyor. Bölgeyi değiştirerek bağlanabileceğini daha sonradan çözdük veya bölge bağımsız Mi Home uygulaması internette mevcut. Onun linkini de video açıklamasına koyarım. Eğer bölgeyi değiştirdiğinizde olmazsa o uygulamayı yükleyerek bundan kurtulabilirsiniz. Diğer satıcılardan alanlar zaten böyle bir sorunla karşılaşmamışlar. Bizim rastladığımız satıcı ki biz alırken 5 tane yorum vardı ve 5 yorumun da hepsi 5 yıldızlı. Demek ki hiçbiri bu satıcıdan almamış. Daha sonra gördüğümüz yorumlarda bu satıcıdan alan kişilerde hepsi Bluetooth problemi olduğu, Çin için üretilmiş olma problemi olduğunu gördük. Ama sizde muhtemelen Bluetooth problemi olmayacak. Evet, şu an kettle tam dolu 1,5 litre. Ne kadar zamanda kaynatacak bunun süresini tutacağız. Yani 93 derece diye görünüyor ama şu an kaynama sesleri geliyor. Belki termostatı zaten buharlar da bol miktarda çıkmaya başladı. Şu an kaynadı arkadaşlar. Yani yaklaşık 5 dakika tamamen kaynadı. 5 dakikada. Termostat birazcık geriden geliyor olabilir. Evet, 100 derecede oldu. Ve attı arkadaşlar, durdu. Bakın buhar koruma özelliğinin önemini göreceğiz şimdi. Düğmeye bastığımda bakın çok miktarda buhar çıkıyor. Şu an tam ekrana sığmadı ama çıkıyor. O şeyi attı. Yani o yoğun buharı attı. Şimdi daha az çıkıyor. Ondan sonra biraz daha açabiliyorsunuz. Yani bu nedenle kapak tam olarak açılmıyor. Kettle'ı düğmeleriyle kullanmayı göstermek istiyorum. Üstteki düğmeye bastığımızda zaten kaynatmaya başlıyor. Şu an 37 derecede. Kaynayana kadar çalışacak. Tabii bir kere basınca açıldı. Bir daha basmam lazım. Bakın ışık yandı. Biraz yaklaşalım. Işığı görüyoruz. Şu an kaynatmaya başlıyor. Bir daha bastığımızda duruyor. Tekrar bastığımızda duruyor.
şu an durdu. Tabii o rezistansı çalıştırdığı için birazcık daha yükselebilir. Tekrar basıyorum. Eğer ben durdurmazsam 100 dereceye kadar kaynatacak. Fakat kaynatmaya devam ederken alttakine basarsam orada tutuyor cihazı. Diyelim burada durmasını istiyorum. Alttakine bastım. Şu an 49'da sabitleyecek. Yani buradaki ısı, işte nominal ısı şu an ne olmuş? 52 olmuş. 52 derecede bunu tabii aşağı yukarı bir iki derece oynayabilir. İçinde olduğu ısıyı korumaya çalışacak. Demek ki 55'e sabitledi. Buralarda dolaşacak. Demek ki nasıl oluyor? Bir kere bastığımızda kaynatıyor. 100 dereceye kadar gidiyor ve kendini durduruyor. Bir kere daha bastığımızda orada duruyor. Alttakine bastığımızda da mevcut dereceyi koruyor. Şimdi başka bir şey gösterelim. Diyelim biz kaynatmak istemiyoruz. Şimdi alttakine basıyoruz. Bakın bir daha bastığımızda ısı dereceleri çıkıyor. 40, 50, 70, 80, 90 gibi. Şu anki sıcaklığı da 55. Ben diyelim kaynatmak istemiyorum. Bana atıyorum kaç derece lazım? 70 derece lazım. 70'i görene kadar basıyorum. Şimdi artık kaynatmayacak. Bu sefer 70 dereceye gelecek ve duracak. Evet. Yaklaşık 70 dereceye geldi ve ısıtmayı durdurdu. 3 tane de sinyal vererek 70 derece geldiğini belirtti. Birçok kettle'dan ayrılıyor. Oldukça akıllı bir kettle. Bu dereceleri, hazır dereceleri, şimdi burada ne vardı? 40, 50, 70, 80, 90. 5 tane hazır değer vardı. Bunları uygulama üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Uygulamayı da birazdan göstereceğim. Evet, hazır ayar derecelerini uygulama üzerinden değiştirebiliyoruz. Şimdi bakın sağ üst tarafta 3 nokta var. Buna tıkladığımızda kaynatma işleminden sonra otomatik ısı korumasını bunu aktif edersek bu sefer ne olacak? Diyelim burada 80 derece mi seçili? 80 dereceye cihazın biz diyelim mutfakta düğmesine bastık, kaynattık. O daha sonra kaynamadan sonra bunu 80 derecede tutacak otomatikman. Çünkü neyi aktifleştirdik? Buradaki kaynatma işleminden sonra otomatik ısı korumasını aktifleştirdik. Ben kapatıyorum her seferinde orada beklemesin diye. Bu tabii sürekli sıcak su ihtiyacı olduğu durumda, ne bileyim bebek maması yapılması ihtiyacı olduğu durumda işte 40 derece ayarlanabilir. Buradan bunları ayarlayabiliyoruz. Aşağıda ne kadar sıcak tutacağını ayarlıyoruz. 12 saatle yarım saat arasında bu ayarları değiştirebiliyoruz. Şimdi benim gördüğüm uygulama üzerinden kaynatma yapamıyorsunuz. Yani bunu bir güvenlik önlemi olarak düşünmüş olabilirler. İlla ki kaynatmayı yapmak için kettle'a gidip düğmeye basmanız lazım. Şu an mevcut sıcaklık 80. Bakın bunu ben 90 yaptım. Ama bunu 90'a çıkarmıyor. Kaynatma işleminden sonra otomatik ısı korumasını da aktif ettim. Şunu da aktif edeyim. Evet, burada susuz kaynamayla ilgili bir uyarı verdi. O yüzden kapatıyorum. Evet, 90 seçmeme rağmen ve şurası bakın aktif olmasına rağmen otomatik ısı koruması, siz gidip cihaz üzerinde düğmeye basmadıktan sonra o 90 dereceyi korumuyor veya 90 dereceyi çıkarmıyor. Dolayısıyla bunu ancak 90 dereceyi veya burada yapacağınız 50 dereceyi, 60 dereceyi hazır ayarı siz gidip cihazın tuşuna bastıktan sonra yapabiliyorsunuz. Yani bunu sanıyorum bir güvenlik önlemi olarak belirlemiş olabilirler. Evet, şu an uygulama açık. Kettle bağlı. Bakın mevcut sıcaklığın 70 derece olduğunu gösteriyor ve 2 dakika boyunca sıcak tutuldu diyor. Onu da bize gösteriyor. Şimdi mesela biraz daha ben bunu ısıtayım. Düğmeye basıyorum. Bakın ısıtılıyor dedi. Evet, aynı anda ben şu an görüyorum. Hemen hemen orada 74 yazınca burada da 74 yazıyor. Isıtmayı durduruyorum. Şu an durdurdum. Uyku durumuna geçiliyor diye yine ekranda görüyoruz. Tabii durdursanız bile rezistans hemen soğumadığı için bir miktar ısınmaya devam ediyor. Oldukça hızlı ısındığını söyleyebilirim. Tabii telefon üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Mesela şu 40, 50, 70, 80, 90. Mesela 80'i geçince bakın ışıkta, ekranda kırmızıya döndü. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Mesela 70, 60 yapalım.
Şu an bakın o seçiliyken alttaki sıcaklık kısmından 60 yaptım. Hazır ayar şu an 60 olmuş oldu. Hazır ayar şu an 60. Şimdi bunu cihaz üzerinde görelim. Uygulama üzerinde 70'e 60 yapmıştık. Bakalım olmuş mu? Alttaki düğmeye basıyorum. Bakın 60 göründü. 60, 80, 90, 40, 50, 60, 80, 90. Görmüş olduğunuz gibi demek ki biz ne yaptık? Buradaki 70 derece 60 derece olarak ayarlamış olduk. Tabii kapatıyorum ısıtmasın diye. Yani hazır 5 ısı ayarını uygulama üzerinden değiştirebiliyoruz.